Alize'den herkese merhaba. Bu videoda sizlerle patentli ipliğimiz Alize Pufimor'un desen oluşturma gücünün ev dekorasyonlarınıza nasıl fark kattığını anlatan çok özel bir yatak şalı paylaşıyoruz. Duvarda gördüğünüz şiş ve tığ kullanmadan ördüğümüz bu ürün, Alize Pufimor'un piksel sanatındaki gücünü gösteren örneklerden sadece bir tanesi. Biz tablo gibi duvarda sergiliyoruz. Sizler evinizde yatak örtüsü olarak kullanabilirsiniz. Artık Alize Pufimor'la istediğiniz tüm desenler, yatak şalı, yastık, koltuk şalı, battaniye olarak evinizin bir parçasına dönüşebiliyor. Üstelik bunun için örgü bilmenize bile gerek yok. Tek yapmanız gereken hayal ettiğiniz deseni kareli bir kağıda çizmek ve Alize Pufimor'un iki renkli hazır ilmeklerini şablondaki renk sıralamasına göre birbirinin içinden geçirmek. Biz kızımla masalsı şato desenli bir yatak şalı hayal ettik. Şatolu, ağaçlı, bulutlu desenimizi kareli kutucukları boyayarak birlikte çizdik. Bazen ben şablonu takip ettim. O ilmekleri minik parmaklarıyla birbirinin içinden geçirdi. Bazen de şablonu o takip etti, ben ördüm. Birlikte odasının havasını değiştiren bir yatak şalı ördük. Kızım masalındaki gece ve gündüzü ördüğü tek bir yatak şalını çift taraflı kullanarak arkadaşlarına gururla anlatıyor. Biz Alize Pufimor'u ailecek geçirdiğimiz keyifli zamanların en yumuşak kahramanı olarak görüyoruz. Siz de Alize Pufimor ile kendi masalınızı evinizin havasını değiştirecek ürünlere dönüştürebilirsiniz. Ya da Alize Gen.tr web sitemizin Pufimor şablonlar sekmesinde sizler için ücretsiz olarak hazırladığımız desenleri kullanarak Alize Pufimor'la yeni bir hobi dünyasına adım atabilirsiniz. Şimdi gelin bu yatak şalını birlikte örelim. Alize Pufimor ile ürünlerimizi örebilmek için ilk olarak bir şablona ihtiyacımız var. Bu masalsı şato desenli yatak şalını örmek için Alize Gen.tr Pufimor modeller sekmesinden bu yatak şalının şablonunu indirebilirsiniz. Ya da kendi deseninizi oluşturmak için evde boş bir kareli kağıdı kullanabileceğiniz gibi yine Alize Gen.tr web sitemizin Pufimor şablonlar kendin tasarla bölümünden tek kişilik bir battaniye için ölçüleri çalışılmış hazır boş kareli şablonu indirebilirsiniz. Kendi deseninizi oluşturmak için tek yapmanız gereken şey kutucukları boyamak. Biz kutucukları bu şekilde boyayarak masalsı bir şato deseni çalıştık. Siz istediğiniz deseni oluşturabilirsiniz. Ya da Alize Gen.tr web sitemizin Pufimor şablonlar kısmından dilediğiniz modeli seçip ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte bu şablonu ürüne dönüştürelim. İlk olarak ilmeklerimi düz bir zemine, aynı renkli ilmekler aynı yöne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Örgü bitiminde kalan ipliklerimi saklayıp temiz bir görünüm elde etmek için ilk ilmeğimi açarak düz bir iplik elde ediyorum. Şablonumda yatayda 89 kutucuk olduğu için örgüme 89 zincir çekerek başlıyorum. İlk olarak ikinci ilmeğimi birinci ilmeğimin içerisinden geçirerek bir zincir oluşturuyorum. Daha sonra üçüncü ilmeğimi ikinci ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Dördüncü ilmeğimi üçüncü ilmeğimin içerisinden geçirerek 89 zincir çekiyorum. ...89. zincirimin içerisindeki ilmek görünümü bu şekildedir. Şimdi aynı şekilde açık renkli ilmeklerimle de aynı yerden başlayarak aynı yöne doğru 89 zincir çekiyorum. Her iki renkteki ilmeklerimle 89 zincir çekerek başlangıç zincirimi tamamladım. Şimdi şablonumdaki birinci sırayı takip ederek örmeye devam ediyorum. Şablonumun birinci sırasındaki ilmeklerimin tamamı koyu renkli. Ben de örmeye koyu renkli ilmeklerle devam ediyorum. Birinci sıra için iplikten gelen koyu renkli ilmeğimi alıp 89. zincirimin bir yanındaki zincirden arkadan öne doğru ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra iplikten gelen diğer ilmeğimi alıp bir yanındaki ilmekten ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde başlangıç zincirimin tamamında her zincirde bir ilmek olacak şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum.
Başlangıç zincirimden toplam 89 adet ilmek çıkarttım. Şimdi örgümün ikinci sırasını örmeye devam ediyorum. İkinci sırada soldan sağa doğru ilerliyorum. İkinci sıradaki tüm kutucuklarım koyu renkli. Ben de örmeye koyu renkli ilmeklerle devam ediyorum. Örgümün ikinci sırasını tamamladım. Bu şekilde ilmeklerimi yukarı doğru çekerek tam yerleşmesini sağlıyorum. Örgümün üçüncü sırasında sağdan sola doğru ilerliyorum. İlk 24 kutucuğum koyu renkli. Örmeye ilk 24 ilmeğim koyu renkli olacak şekilde devam ediyorum. 1 2 3 21 22 23 24. 24 ilmek koyu renkli ipliğimle ördüm. Sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kutucuk açık renkli olduğu için bu noktada renk değişimi yapıyorum. Renk değişimi için bir önce örmüş olduğum koyu renkli ilmeğin eşi olan açık renkli ilmeği değil, iplikten gelen açık renkli ilmeği alıp aynı şekilde arkadan öne doğru geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 renkli açık renkli kutucuğumu ördüm. Ve desenim oluşmaya başladı. İşte Alize Püfümor'la desen oluşturmak bu kadar kolay. Şimdi 3. sırada devam eden kutucuklarımı takip ederek örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adet koyu renkli ilmekle örmeye devam ediyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 adet açık renkli ilmekle örmeye devam ediyorum. Bunun için yine renk değişimi yapıyorum. Üçüncü sırada kalan tüm ilmeklerim koyu renkli olduğu için renk değişimi yapıp koyu renkli ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Yine açık renkli ilmeğin eşi olan koyu renkli ilmeği değil, yumaktan gelen yeni koyu renkli ilmeği almaya dikkat ediyorum. Gerekli yerlerde renk değişimi yaparak şablonumun 3. sırasını tamamladım. Siz de kendi şablonunuza göre renk değişimi yaparak deseninizi çok kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. 46 sıra boyunca örgüme devam ediyorum. 46. sıra olarak gözükmekte. Yumaktan gelen ilmeklerimi kesip düz bir tersi noktasından başlayarak ilmeklerimi yatayda birbirinin içerisinden geçirerek kapatıyorum. Örgüdeki son ilmeğim içerisinden elde ettiğim düz ipliğimi geçirip çekerek sabitliyorum. Örgümün ön yüzeyini tamamladım. Şimdi arka yüzeye geçiyorum. Arka yüzeyde şablona ihtiyacım yok. Örgümün ön yüzeyini tamamlayıp arka yüzeye geçtiğimde tüm ilmeklerim bu şekilde açık olarak gözükmekte. Onları kapattığımızda arka yüzeyde ön yüzeydeki desenin tam tersi renklerinde bir desen oluşacak. Arka yüzeydeki ilmekleri kapatmaya birinci sıradaki ilmeklerimi başlangıç zincirimden geçirerek başlıyorum. Her zincirde bir ilmek olacak şekilde birinci sıradaki tüm ilmeklerimi başlangıç zincirimden geçiriyorum. Daha sonra en alt uçtan başlayarak yukarı doğru dikeyde ilmekleri birbirinin içerisinden geçiriyorum.
Dikeyde ilerlerken ilmeklerimin aynı hizada olmasına özen gösteriyorum. Yoksa desenimde kaymalar olur. Bu şekilde tüm ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Arka yüzeydeki tüm ilmeklerimi kapattım. Ön yüzeyde koyu renkli görünen şato, arka yüzeyde açık renkli görülmekte. Son sırada açık şekilde duran ilmeklerimi ön yüzeyde yaptığım gibi yatayda birbirinin içerisinden geçirerek örgümü tamamlıyorum. Ön yüzeyde yaptığım gibi ipliğimin olduğu noktadan değil, tam tersi uçtan başlayarak ilmeklerimi kapatıyorum. Son ilmeğim içerisinden ipliğimi geçirerek sabitliyorum. Ve kalan ipliklerimi örgü yüzeyimin arasına gizliyorum. Örgümüzü tamamladıktan sonra ilmekleri tam olarak yerine yerleştirmek için dikeyde örgümüzü esneterek tam boyutlarına ulaşmasını sağlıyoruz. İşte patentli ipliğimiz Alize Pufi Mor ile şiş ve tığ kullanmadan sadece iki renkli ilmekleri doğru renk sıralamasında birbirinin içerisinden geçirerek böyle dekoratif yatak şalları oluşturmak bu kadar kolay. Sizler de istediğiniz deseni ürünlere dönüştürerek evinizde dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Alize Pufi Mor'la keyifli örgüler.